Merhaba arkadaşlar. Bugün fesleğen bitkisini köklendirmek için suya koyacaktım. Bunu sizlerle de paylaşmak istedim. Yani bu tatlı fesleğen yemeklerde, salatalarda ve soslarda çok kullandığımız kokusuyla, tadıyla çok güzel bir bitki. Elimizin altında sürekli hazır olması için bir saksıda yetiştirebiliriz. Yetiştirmesi oldukça kolay. Tohumdan da ekilebilir. Hazır köklü fide alarak saksıda da yetiştirilebilir. Hatta böyle saksıyla da satılıyor. Alıp mutfağınızda ya da camınızın önünde, balkonunuzun bir köşesinde yetiştirerek taze taze soslarınızda, yemeklerinizde ve salatalarınızda kullanabilirsiniz. Bu fesleğen bitkisini doğrudan toprağa ekerek de yetiştirebilirsiniz. Ama şöyle bir küçük kavanozun içine su doldurdum. Çünkü biraz kaba oldukları için bardağın bunlara gücü yetmiyor. Şöyle dallarını alarak, dallarını ve yapraklarını suyun içine, şu orta tohumunu da alıyorum. Suyun içinde bekletiyorum. Hatta bunlar yük olmasın. Bu şekilde. Bu kavanozu doğrudan güneş görmeyen aydınlık bir köşede tutarak köklenmelerini bekleyeceğim. Köklendiği zaman da sizlerle aşama aşama paylaşmaya çalışacağım. Bu şekilde fesleğenlerimin hepsi köklendi. Şu uzun olup da kırdığım dallar da yeniden köklendi. Bunlar da. Burada 6 dal fesleğen var. Şimdi bunlardan 4'ünü bu 2 saksıma ekeceğim. Kalan 2 tane dalı da terastaki saksılarıma dikeceğim. Şöyle şu gür olanı alıyorum. Elimle toprağı biraz açıyorum. Toprağım bahçe toprağı ve hazır bitki toprağı karışımından oluşuyor. İçine ekstra bir gübre koymadım. Sonra peyderpey gübreleri vereceğim bunlara. Şöyle köklerin içine sığacağı kadar bir çukur açtım. Şöyle toprağı etraftan topluyorum. Etrafına şöyle hafifçe bastırıyorum. Çok fazla bastırmıyorum. Şimdi bir tane de buraya ekeceğim. Yine böyle güzel saçaklı bir kök alıyorum. Şöyle kökün açtığım yuvaya sığması gerekiyor. Bu şekilde etrafını toprakla besleyerek yavaşça bastırıyorum. Bu şekilde hafif bastırıyoruz. Çünkü çok hassas bir bitki. Kökleri de çok hassas. Bu kadar. Bir de can suyunu veriyorum. Bunu da aynı şekilde şöyle bir yuva açıp kökleri içine yerleştiriyorum. Etrafını toprakla besleyip hafifçe bastırıyorum. Ve can suyunu veriyorum. Şu fesleğen hemen çiçek vermiş. Üzerinden bu çiçeğini de alıyorum ki dal versin. Şu şekilde. Bakın şöyle bu çiçekleri almasak hemen bitki tohuma durur ve dal vermemeye başlar. Bu üzerindeki çiçekleri yanlardan dallar çıktıkça iyice temizleyeceğim. Fesleğen bitkisi aydınlık olan her yerde yetişebilir. Fakat açık havada yine de günde 1-2 saat güneş gören bir yerde gelişimi çok daha güzel olur. Merhaba arkadaşlar. Fesleğenlerimin son hali böyle. Bayağı büyüdüler. Artık çiçek vermeye başladılar. Bu şekilde. Bakın bayağı çiçek vermeye başladılar. Bu çiçekleri özellikle budamadım. Görmenizi istedim. Bu çiçeklere dokunmazsam tohum vermeye başlayacak. Fakat tohum vermeye başladığında da fazla filizlenmez, gürleşmez, bütün gücünü tohuma verir. O yüzden belli aralıklarla budamak gerekir. Fesleğenleri doğrudan güneşe koymaya hiç gerek yok. Her ortamda rahatlıkla yetişebilir. Perdenin arkasındaki güneş dahi yeterli gelebiliyor. Mutfağınızda, balkonunuzda, bahçenizde aydınlık bir ortamda rahatlıkla yetişebiliyor. Birçok alanda kullanılıyor. Hamur işlerinde, soslarda,
makarna soslarında, özellikle pesto sosun olmazsa olmazı. Yemeklerde, salatalarda, içeceklerde, şerbetlerde, diyet içeceklerde çok aranılan, çok sevilen bir bitki. Bu iri yapraklı, tatlı fesleğeni belli bir büyümeye geldiği zaman budamak gerekir. Tamamen böyle dipten değil de şöyle bir iki boğum bıraktıktan sonra budadığımızda gür bir şekilde yeşererek uzun süre bir ürün elde edebiliriz kendisinden. Şimdi fesleğenin bütün çiçekli kısımlarını alacağım. Şöyle şu üstteki çiçekli kısımların hepsini budayacağım. Dikkat etmemiz gereken tek şey rüzgardan korumak gerekir. Suyu çok seviyor. Bol bol sulayıp bol bol ürün elde edebiliriz. Bu güzel bitkiyi, bu güzel sebzeyi herkes yetiştirsin, herkes denesin derim. Yetiştirmek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin.